Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gerçek cinsel ilişki mi yoksa pornografi mi daha tatmin edici? Bedenin değil, beynin boşalmak istiyor olabilir. Bir ekrana boşalmak gibi. Bir düşün, son izlediğin porno sahnesini hatırlıyor musun? Şimdi de en tutkulu, en yakın hissettiğin gerçek bir cinsel deneyimi hatırla. İkisinin arasında nasıl bir fark vardı? Zihninden bir geçir. Hangisinde kalbin atışını duydun? Hangisinde ten vardı, nefes vardı? Bugün seni kimse yargılamıyor. Bu bir konuşma, açık ol, dürüst ol. İnsani bir konuşma, kendinle bir konuşma. Böyle düşün. Hepinizin bu soruları biz kendinize sormasını istiyorum. Pornografi neden bu kadar cezbedici insanlar için? Çünkü hızlı, çünkü kolay, çünkü ücretsiz, çünkü herkes ulaşabilir, çünkü yargı yok, çünkü tensel temas yok, çünkü duygu bağı yok. Ama haz var. Yoksa sadece bir alışkanlık mı? Çünkü beynimiz bizim dopaminle çalışıyor. Porno yapay bir ödül sistemi kuruyor. Gerçek temas yok ama taklit edilmiş bir haz var. Bilimsel veriler şunu söylüyor. Sık porno izleyen bireylerde dopamin reseptör duyarlılığı azalıyor. Gerçek cinsel ilişki neden zor geliyor insanlara? Çünkü insanlar performans kaygısı yaşıyor. Bedenleriyle ilgili algıları bozuk, bedenim çirkin gibi algılıyor. Travmaları var, partneriyle bağ kuramıyor. Daha önce hayal kırıklıkları yaşamış olabiliyor. O yüzden günümüz dünyasında pek çok kadın ve erkek ekrana kaçıyor. Çünkü ekranda reddedilme kaygısı yok. Ama bir yandan da mastürbasyon yapınca sonra içinizde bir boşluk kalıyor diyen kaç kişi var? Çoğunuz evet diyorsunuz, değil mi? Gerçek cinsel ilişki mi tatmin edici yoksa porno izlemek mi? Kendinize bir sorun. Gerçek ilişki mi? Porno mu? İkisi de mi? Hiçbiri mi? Şimdi 2023'te bu anket çalışmasının sonuçları var. Size onunla paylaşacağım. %71'i demiş ki gerçek ilişki. %19'u porno demiş. %6'sı her ikisi de demiş. %4'ü de hiçbiri demiş. Yani gerçek ilişki oranları çok daha yüksek. Peki porno ne zaman problem oluyor biliyor musunuz? Porno bağımlılığı derken benim kastettiğim ne? Birincisi, sizin zaman yönetiminizi bu durum etkilemeye başlamışsa, gerçek ilişki kurmaktan artık kaçınıyorsanız sizi uzaklaştırmışsa, herhangi bir cinsel işlev problemi olmaya başlamışsa, örnek veriyorum, sertleşme sorunu, erken boşalma, orgazm sorunları gibi, sizi sosyal hayattan, sosyal ilişkilerinizden uzaklaştırdıysa, sonrasında suçluluk hissediyorsanız, pişmanlık hissediyorsanız, artık zevk değil, bu sizin için bir kaçış olmuştur. Bu durumda porno bağımlılığından uzaklaşmak için iki farklı dünyada antite oluşturulmuş. Biri Reboot, diğeri NoFap. Bunlar nedir, ne işe yarar? Şimdi NoFap, mastürbasyon ve pornodan bilinçli uzak durmak demek. Reboot ise beynin yeniden programlamak demek. Eski dopamin devrelerini susturup sağlıklı olanı güçlendirmek demek. Porno bağımlılığını bıraktıktan sonra yaklaşık 60-100 gün içerisinde beynin ödül sistemi yeniden dengeye girmeye başlıyor. Neuroscience dergisinde 2020 yılındaki çalışmalar bunu gösteriyor. Biraz NoFap ve Reboot'u açmak istiyorum. NoFap nedir? Fap kelimesi İngilizce'de mastürbasyon anlamında kullanıyor. NoFap, yani başına no geldiği zaman mastürbasyon ve pornografiden tamamen uzak durmayı savunan bir hareket modelini ifade ediyor. NoFap hareketinin amacı pornografi bağımlılığıyla mücadele etmek. Cinsel enerjiyi yaratıcı ve üretken olmak adına başka alanlara yönlendirmek, yeniden odaklanmayı, özgüveni, sosyal becerileri geliştirebilmek, beyindeki dopamin dengesini yeniden kurmak için NoFap uygulayıcıları bir hareket oluşturmuşlar. Ve ilk 30 günde %78'i enerji artışı, %72 motivasyon ve hedef odaklılıkta artış, %67'si sosyal ortamlarda özgüven artışı yaşadığını bildirmiş 2022 anketine göre. Ve NoFap sadece mastürbasyonsuzluk demek de değil. Bazı kişiler sadece pornodan uzak durur. Porn free.
Bazıları ise hem mastürbasyon hem de cinsel ilişkiden uzak durmayı tercih eder. Ona da hard mode deniliyor. Kişisel sınırları bu şekilde belirleyerek pornografi bağımlılığından kurtulmanız mümkün. Bu hareket o amaçla kurulmuş. Reboot ne? Reboot ise kelime birleşimine baktığımız zaman yeniden başlatmak anlamına geliyor. Bu hareket beynin pornografiyle bozulmuş o ödül sistemini yeniden programlamayı hedefliyor. Nöroplastisite beynimizin esnek olduğu o alanın kötü alışkanlıkları daha iyi alışkanlıklara yeni bağlantılar kurmasını hedefleyerek çalışır. İşte pornografi dediğim şey beynin dopamin devrelerini istismar ediyor, bozuyor. Bu devreleri dijital oruç dedikleri yeni alışkanlıklarla sıfırlamayı hedefliyorlar. Reboot süreci nasıl işliyor? İşte birincisi pornografiden uzak duruyorlar. Zihinsel detoks, dijital detoks ve farkındalık çalışmaları yapıyorlar. Egzersiz uyguluyorlar, meditasyon uyguluyorlar. Kendilerine üretken hobiler ediniyorlar ve duygusal ihtiyaçları varsa onunla yüzleşiyorlar. Neden ben porno izliyorum? Bu ne anlama geliyor? Neyin amacıyla yapıyorum? Gibi yüzleşmeleri içeriyor. İşte bu hareketleri destekleyen web siteleri var, topluluklar var. Arzu ederseniz siz de araştırıp kayıt olabilirsiniz, kayıt tutabilirsiniz. Destek almanız mümkün. Ve bu şekilde birbirlerine başarı hikayelerini paylaşmaları da NoFap ve Reboot hareketleri size bu noktada destek olabilir. Bunların birbirlerinden farkı şu ki özellikle NoFap ve Reboot odak pornografi, mastürbasyondan uzak durma, beynin yeniden yapılandırılması, bağımlılıkların iyileştirilmesi, disiplin ve irade temelli sistematik içsel sorgulamalar ve destek temelli çalışmalar. Bazen 30 gün bazen 90 günü hedef alan çalışmalardır. Bunları internetten araştırarak kendiniz de bulabilir, bu bağımlılıktan kurtulabilirsiniz. Burada yazanların bazı yorumları şu ki ruh halim düzeldi diyor. Sosyal özgüvenim arttı diyor. Göz teması artık kurabiliyorum. Bakın o kadar kötü ki göz teması bile kuramıyorlar. Son söz olarak gerçek yakınlık realdir. Dijital olamaz. Gerçek cinsellik sadece fiziksel temas içermez. Bir tenin sıcaklığı vardır. Bir sesin huzuru vardır. Bir gözde bir bakışta kendini bulmaktır. Ekrandaki insanlar seni sevmez, sana temas kurmaz. Gerçekten seni hem sarar hem iyileştirir. Onun için de gerçek ilişkilerin içinde olmanızı size tavsiye ediyorum. Gerçek ilişkilerin içinde olduğunuz bir yaşam sizi siz yapar. Bunu unutmayın. Sahte ilişkiler sizi sizden uzaklaştırır. Böyle bir bağımlılığınız varsa çözümsüz olduğunuzu düşünmeyin. Bu hareketlere katılabilir veya kendiniz de dijital detoks yapabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik efendim. Bence güzel ve son dönemlerin en dikkat edilmesi gereken konusunu konuştuk. Başka merak ettiğiniz konular hakkında aşağıya yorum yazmayı unutmayın efendim. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir cinsel yaşam dilerim. Hoşça kalın.